Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir ağaç budama yöntemleri videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere genç ağaçlara şekil budaması nasıl yapılır, şekil budamasının mantığı nedir ve uygulaması nasıl gerçekleştirilir, bunları size göstermeye çalışacağız. Bu videomuzda el arabamızda malzemelerimizi getirdik. Şöyle bir kalın dal makası, buna gerek olmayabilir çünkü ağacımız küçük. Şu şekilde el makası kullanacağız. Hemen bu el makasımızı dezenfektan ile dezenfekte edelim. Şu şekilde bir dezenfektanımız var. Kesik alanları kapatmak için şöyle bir Suset isimli ahşap koruyucu yalıtım malzememiz var. Veya yine bunun yerine şöyle bir deniz tutkalı da kullanabilirsiniz. Budama sonrasında da ağaca bordo bulamacı atmak için hazırladığımız karışım var. Bunun içerisinde de bordo bulamacımız var. Evet, şimdi malzemelerimizi de tanıttık. Gelelim ağacımıza. Arkadaşlar 3 çeşit ağaç budama yöntemi var. Daha doğrusu ağaçlara şekil verme yöntemi var. Birincisi ve en çok kullanılanı özellikle sert çekirdekli, badem gibi sert çekirdekli ağaçlarda kullanılan goble vazo sistemi. İkincisi lider dal ismini verdiğimiz bir budama sistemi var. O budama sistemi daha çok böyle kestane gibi, incir gibi, ceviz gibi ağaçlarda kullanılır. Bir de tepe doruklu veya tepe dal doruklu budama sistemi adını verdiğimiz bir budama sistemi de var. O da çeşitli ağaçlarda kullanılan bir yöntem. Ama en çok kullanılan budama şekil verme yöntemi goble vazo sistemidir. Şimdi bu ağacımızı budayacağız. Bu bizim sitemizin ağacı. Komşumuz dikmişti ama biraz böyle bakımsız kaldı. Şöyle 7-8 yaşında bir ağaç olmasına rağmen oldukça küçük kalmış. Biraz da böyle serencamesinden bahsedelim. Buraya ilk dikildiği zaman şurada bir desteği vardı. İple bağlanmıştı. Bizim rüzgarımız bu taraftan eser genelde. Şiddetli rüzgarlar olur. O ip kopmuş. Daha sonradan buradaki destek de çıktı gitti. Nereye gitmişse. Ağaç bu şekilde küçüktü, daha doğrusu bu ilk geldiğinde. Bu tarafa doğru eğildi. Ama tabii rüzgarın vermiş olduğu bu zarardan sonra ağaç kendisini bir şekilde dengelemek zorunda. Bu tarafa doğru giden dalları zayıf kaldı. Şuradan yukarıya doğru bir dal çıkardı. Daha sonradan da şu dalı çıkardı. Ama şöyle yukarıdan baktığımız zaman ağacın dalları hep birbirine girmiş ve şekilsiz bir şekilde büyümeye devam ettiğini görüyoruz. İşte böyle bir zamanda ne yapmak gerekir? Ağaçlara, genç ağaçlara şekil budaması yapmak gerekir. En başta yapılacak şey zemine yakın, yere yakın dalları ve ağacı dengesiz bir şekilde büyüten dalları da ortadan kaldırmakla işe başlanır. Arkadaşlar, vazo budama şeklinde şöyle bir sistem olması gerekir. Ağacın gövdesi, dalları da şöyle şu açıda, yani saatin kollarını düşünün. Birisi 10'u, birisi 2'yi gösterecek şekilde şöyle bir pozisyon olması gerekir. Orta kısmı mümkünse açık olması gerekir ki güneş hem dış dallara vurabilsin hem iç dallara vurabilsin ve güneşten enerjiyi eşit bir şekilde alarak büyümesini sürdürsün. Eğer ki meyve verecekse meyvesini olgunlaştırsın. Bakın şimdi burada herhangi bir ona benzer bir sistem yok. Özellikle şuralarda yoğunlaşmış bir dal yoğunluğu var. Yerlere doğru gitmiş. Böyle karma karışık kendi kendine büyümüş. Zaten hiç budanmayan bir ağaç. Komşumuza dedim bu ağacın bir budanmaya ihtiyacı var. Hocam sen hallet dedi. Biz de hallediyoruz şimdi. Evet. Nereden başlayacağız budamaya? Eğer ki ağacın dibinde, fidanın, genç ağacın dibinde yabani bir sürgün varsa veya dip sürgünü varsa dipten başlanır. Bunda herhangi bir dip sürgünü yok. Evet. Önce şu dalı keserek başlayalım. Bakın neden bunu kesmemiz gerekiyor? Çünkü ağaç rüzgarın da etkisiyle ağacın merkezi bu tarafa doğru kaymış. Ağacın dengesini veya merkezini daha doğrusu dengeli bir şekilde büyütebilmek amacıyla şuradaki yoğunluğu azaltmak gerekiyor. Önce şu dalı keserek işe başlayalım. Bakın artık ağaç da yavaş yavaş uyanacak. Uyanmadan önce bu işi yapmamız gerekiyor ki ağaç yeni sezona sağlıklı bir şekilde girsin ve doğru bir şekilde büyüsün. Peki ağaçlar ne zaman budanır? Kısacık ondan da bahsedelim. Siz
hangi iklimde yaşıyorsanız ikliminize bahar gelmeden kısa bir süre önce, yani işte sizin bulunduğunuz yere bahar Mart'ın ortasında geliyorsa Mart'ın başında, sizin bulunduğunuz iklime bahar Nisan'ın ortasında geliyorsa Nisan'ın başında. Yani şöyle 2 hafta öncesinde budama yaparsanız en doğru zamanı seçmiş olursunuz. Biz şu anda Şubat'ın ortasındayız. Biz Akdeniz ikliminde olduğumuzdan dolayı bizim buraya bahar çok erken gelir. Artık böyle ağaçlar uyanmak üzere, hatta bazı badem ağaçlarının çiçek açmış olduğunu gördüm bugün. Bu da yakın bir zamanda yaprak açacak, belki çiçek de açacak. Onun için hemen budanması gerekiyor. Karasal iklimde yaşayan arkadaşlarımızın budama yapma zamanı oldukça kısıtlıdır. Kış geçecek, kışın şiddeti geçecek ve don riski de tamamen ortadan kalkacak ama henüz bahar gelmemiş olacak. İşte böyle bir zamanda budama yapmak gerekir. Ama ılıman iklimde yaşayanlar, işte deniz kenarına yakın yerlerde, don riskinin olmadığı yerlerde yaşayan arkadaşlar, ağaçlar sonbaharda yapraklarını döktükten sonra istediği herhangi bir vakitte de ağaçlarını budayabilirler. Don riski olmadıktan sonra sıkıntı yok. İster sonbaharda, ister kışın ortasında, ister kışın bitiminde rahatlıkla ağaçlarını budayabilirler. Bunu da söylemiş olalım. Evet, şimdi ilk dalımızı kesmiştik. Yine şu tarafa doğru giden ve ağacın dengesini bu tarafa doğru meyillendiren şu eski dal, onu da keselim. Ağacın yere doğru uzanmakta olan dallarını ortadan kaldırmak gerekiyor. Yine aşağıya doğru meyillenmiş şu dallarını da aldık. Şunu da alalım ki yerden bir miktar uzakta olsun. Hem işte tavuklardan, kedilerden, köpeklerden filan da korumuş olalım ağacın dallarını. Evet. Şimdi bakın şöyle biraz ağaç toparlanmış oldu ama henüz o bizim istediğimiz şu vazo şekline döndüremedik. Ne yapacağız? Bakın şurada dengesiz bir şekilde ağacın ortasına doğru gitmiş ve çapraz bir şekilde şu diğer dallarla rekabet halinde şu kuvvetli dalı ortadan çıkartmak lazım ki şu yana doğru giden dala müsaade edelim, fırsat verelim. Şunu komple ortasından, ağacın ortasından çıkartalım. Dalı da çıkardık. Yine bakın şöyle ağacın içini dolduran, o bizim vazo sistemi olarak adlandırdığımız o ortadaki boşluğu dolduran şu dalları, içe doğru gelen dalları yine kesmekte fayda var. Yine bakınız şu dala bakın. Şu dal bu tarafa doğru etrafa açılmış ama şu içine doğru gitmekte ve şununla rekabet halinde. Şunu da keselim ki ağaç bu tarafa doğru büyümesini sürdürsün. Şu yine içe gelen dalları seyreltiyoruz. Yine bakınız şu da şununla rekabet edecek ileriki zamanda. Şimdi bakın yavaş yavaş ağacın ortasına bir miktar bir açıklık kazandırdık. Yani imkanlar ölçüsünde tabii zamanında verilmemiş bir şekli şimdi vermeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı biraz böyle tam o vazo sistemini de veremeyeceğiz belki. Şu uzun dalları hafiften böyle uçlarından kesmek lazım. Şimdi arkadaşlar bu dalı keseceğiz. Nereden kesmemiz gerekir? Çünkü çok fazlaca uzun hem de ağacın ileriki zamanlarda doğru mantıklı bir şekilde büyüyebilmesi için, etrafa yana doğru açan dallarının olabilmesi için doğru bir yerden kesmemiz gerekir. Nereden keseceğiz? Bakın her tarafta gözler var. İçe bakan, dışa bakan gözler var. Biz öyle bir yerden keseceğiz ki ağaç dalını bu şekilde dışarıya doğru büyütsün. Yani bakın bu göz, şuradaki göz dışarıya bakıyor ya, ben şuradan kesersem bu dal ilk gözden büyümeye devam edeceğinden dolayı bu tarafa doğru büyüyecek ve dolayısıyla ağacı açılı bir şekilde büyütmüş olacağız. Bizim istediğimiz bir şey. Eğer ki ben şurada da bir göz var bakınız. Burada da bir göz var. Eğer ki bu gözün üzerinden ben kesim yaparsam ağaç bu tarafa doğru büyüyecek, ağacın içine doğru büyüyecek. Yani bizim istemediğimiz bir şey. Onun için en son göz dışa bakacak şekilde bir pozisyon oluşturacağız ve oradan keseceğiz. Bakın şuradan kestik. En son gözümüz dışarıya bakıyor. Dal buradan yeni filiz sürecek ve ağacı dışarıya doğru açarak büyüyecek. Bizim istediğimiz şey bu. Keserken de şöyle
en son gözün üzerinden yaklaşık 1 santim üzerinden 45 derecelik bir açı ile keseriz. Neden 45 derecelik bir açı? Şimdi yağmur yağdığı zaman eğer ki ben şöyle kesmiş olsam, yağmur damlası geldi buraya damladı ve hani yer çekimine paralel bir şekilde kesim olduğundan dolayı da burada kaldı. Bu bakterili, virüslü yağmur suyu burada kaldı ve burayı böyle aşağıya doğru virüslendirdi veya işte kurutmaya başladı. Bu yanlış bir kesimdir. Yağmur suyunun böyle içerisinde olası bakteri ve virüs taşıyan yağmur sularının ağaçlara zarar vermemesi için, yani şöyle kayıp aşağıya doğru inip gitmesi için ve bakın bu kesim neyi de korur, aynı zamanda şuradaki gözü de korur. Çünkü ben şu şekilde de kesebilirim. Bu şekilde kesmiş olsaydım yağmur damlası gelip, yani o mantarlı, bakterili yağmur damlası gelip ilk gözü kurutabilirdi. Ben bu şekilde kestiğimden dolayı buradaki gözü de kurtarmış oldum. Yağmur damlası geldiği zaman buradan akıp gidecek. Göze herhangi bir zararı olmayacak. Kesim açısı da bu. Buna da dikkat edelim. Şimdi biraz daha seyreltme yapalım. Şuraya bakın, şuraya odaklanalım. Bakın şurada yoğun bir dal yoğunluğu var. Burayı seyreltmemiz gerekir. Hangisini seyreltmek daha mantıklı olur? En zayıfını. Şurada en zayıfı kim? Bakın şu. Gördünüz mü? En zayıfını aradan çıkartalım. Zaten kuvvetlileri var. Bir de zayıflarla ayrıca ağaç zaman kaybetmesin. Şu zayıfı da çıkardık. Ondan sonra birbirine böyle paralel bir şekilde giden dalları kesmekte fayda var. Şunu mesela bakın, şu böyle birbirine paralel bir şekilde gitmiş ya. Şuna gerek yok. Çapraz gitmiş. Şunu çıkartalım. Yine seyreltmeye devam ediyoruz. Yine bunun şu dalları şununla ve şununla rekabet halinde ve çaprazlaşacak ileriki zamanda. Şimdi bu dalların büyüdüğünü düşünün, kocaman dal olduğunu düşünün. Hepsi birbirine rüzgarda çarpıp duracak. Onun için baştan buna mani olmak lazım. Ağaçların dallarını birbirlerinden mümkün olduğunca uzak tutmak lazım. Bakın şimdi istediği kadar rüzgar etsin, hiçbirisi birbirine değmeyecek şekilde. Şunu da çıkartalım. Evet, şunu da aldık. Böyle bir mantıkla ağacımızı şekil verdirmek lazım. Yine şurada birbiriyle paralel bir şekilde giden dallar var. Onları çıkartıp bazılarını da kısaltıyoruz. Bu ağacın mesela bakınız şu dalın şu tarafa doğru gitmesi müsait, buralarda uygun yer var. Onun için şuradan kestim ki şuraları doldursun düşüncesiyle. Yine bunu da dış gözden kestik. Buradan ağaç büyümeye devam etsin. Şu içe doğru gelecek olan, ileriki zamanda içe doğru gelecek olan şu dalı buradan kestik. Şuralardan yeniden bir büyüme imkanı tanıyalım. Bakın yine çaprazlık var burada. Bunu şu şekilde kestik. Genç ağaçlara bu şekilde bir şekil budaması yapmazsak ağacımız hep düzensiz, hep böyle çapraşık bir şekilde büyümeye devam eder ve hep verimsiz olur. Hep verimsiz olur. En başta yapacağımız en zaruri iş genç ağaçlara dikimden 1-2 yıl veya 2-3 yıl sonra büyüme performansına göre bir şekil vermektir. Bu şekil budamasını kesinlikle ihmal etmemek gerekir. Evet, ağacımıza vermiş olduğumuz şekil tamam gibi sanki. Fazla zayıf dalları ortadan kaldırdık. Birbirine çapraşık halde büyüyebilecek dalları engelledik. Kısalttık. Şurada da bir tane bir yer kalmış. Onu da halledelim. Bakın yine burada birbirine çapraşık 2 tane dal var. Hangisini kesersiniz siz olsanız? Ben şunu keseceğim.
Hatta kökünden çıkartacağım. Neden? Çünkü bu biraz kuvvetli bir şekilde ana daldan kuvvetli bir şekilde büyümüş. Kimle rekabet etmeye çalışıyor? Şuradaki kalın büyük dalla rekabet etmeye çalışıyor. O zaman ben bunu çıkartayım, zayıf olanı çıkartayım ki ağacın gücü boşa gitmesin. Bunu çıkarttığımız zaman daha mantıklı bir kesim yapmış oluruz. Evet, işlem hemen hemen tamam oldu. Ağacımıza bir şekil verdik. Bakın şimdi normalde ana dalı şu idi. Daha sonradan böyle bir dal çıkmıştı ağaç bu tarafa doğru eğilince. Şimdi bu artık ana daldan bir tanesi haline gelecek. 3 tane ana dalı var. Bakın bu ana daldan 2 tane ana dal çıkmış. Bir tane de buradan ana dal çıkmış. Buradan da bir tane yan dal çıkmış. Artık ağaç yavaş yavaş şöyle bizim istediğimiz vazo pozisyonunu almaya başlayacak ileriki zamanlarda. Gördünüz mü? 4 tane dal var. Şu da belki ileriki zamanda çıkartılabilir. Duruma göre, ağacın büyüme performansına göre bu da çıkmış olsa bu tarafa doğru büyüyecek. Bu tarafa doğru bu şekilde bir görünüm arz edebilir. Bu senelik kalsın. Duruma göre bakılır. İleriki zamanlarda komple çıkartılabilir ama şu anda kalması uygun. Neden? Çünkü arkadaşlar ben bunu da çıkartmış olsam burada bir dal yoğunluğu azalmış olacak. Ağacın dengesi bu tarafa doğru kaymış olacak. Biraz da dengeyi düşündüğümden dolayı bu dalı da bıraktım. Bu şekilde budamamızı tamamladık. Peki budama sonrasında ne yapılır? Hemen onu gösterelim. Kesmiş olduğumuz yerleri, büyük kesikleri daha doğrusu şöyle su tuttur, su settir, deniz tutkalıdır, ağaç tutkalıdır, aşı macunudur, yakıcı olmayan silikondur. Buna benzer bir kapatıcı ile kapatmakta fayda var. Bakın başka şuralardaki büyük kesikleri de kapatalım. Küçük kesikleri kapatmaya gerek yok ama böyle biraz büyükçe kesiklere bir kapatıcı sürsek uygun olur. Şimdi geldik son işlemimize. Bunun içerisinde bordo bulamacı var arkadaşlar. Yani bakır sülfat içeriği var. Metalik bakır. Bu ağaçları budama sonrasında ister istemez metale temas ettiğinden dolayı mikrop kapabilir. Bakteri, virüs kapabilir. Kesik yerlerden yağmur suyu veya işte rüzgarın da etkisiyle bakteri, mikrop alabilir, kapabilir. Onun için şöyle ağacımıza özellikle kesik alanlarına daha yoğun bir şekilde sıkmak kaydıyla bir bordo bulamacı bakır sıkmakta fayda var. Zaten bordo bulamacı ağaçlara sonbaharda ve ilkbaharda, erken ilkbaharda sıkılması, uygulanması gerekir. Ağacın bir yıllık mantar ve bakteri hastalıklarından kaynaklı rahatsızlıklarına önlem almış olursunuz. Evet, sanırım işlem tamam oldu. Bunu da koyduk el arabasının içerisine. Peki bu kesmiş olduğumuz dal parçalarını ne yapabiliriz? Bunları çelikten köklendirme yapabiliriz. Uygun çelikler haline getirip bunları köklendirebilirsiniz. Yeni ağaçlar elde edebilirsiniz. Bu kesmiş olduğunuz dal parçalarıyla. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda sizlere genç ağaçlara şekil nasıl verilir? Hangi mantıkla şekil budaması gerçekleştirilir? Goble vazo budama sisteminin mantığı nedir? Bunları anlatmaya, göstermeye çalıştık. Şekil budamasının önemini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir ağaç budama yöntemleri videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.